Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir açılımda tekrar buluştuk. Bu hafta 14 Şubat 20 Şubat haftasını konuşuyoruz. Yükselen Boğa burcu arkadaşlarım. Ee, Neden yükselen burça yönelik bakıyorsunuz diye yorumlar geliyor da bu aslında gelecek öngörülerinde kullanılan bir teknik. Tabii ki herkesin güneşi farklı evlerde olabilir. Bu durumda sizin kendi öz burcunuzu dinlemeniz de faydalı olabilir arkadaşlar. Güneşiniz neredeyse tabii ki gezegenlerin konumu. Tabii bu daha çok doğum analizine giriyor. Doğum haritası analizine giriyor. Bir açıklama yapmak istedim sadece. Şimdi yükselen Boğa burcu arkadaşlarım için bu hafta nasıl olacak bir bakalım. Ay Yengeç burcunda arkadaşlar sizin 3. evinizde. Yani iletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir süreçle başlayacaksınız. Özellikle bu sosyal çevreniz, belki parasal kazançlarınız yani kariyer alanınızda bir takım belki haberler alabilirsiniz bu hafta itibariyle. Fakat Merkür'ün burada Ay'a karşıt açıda durması burada göremediğiniz bazı noktaların olabileceğini gösteriyor. Her şekilde tüm detaylara hakim olmaya çalışın bu hafta. Eğer gelen teklifler varsa, iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya buna dikkat edin. Bunun yanında Uranüs sizin burcunuzda ve Mars'la çok güzel bir kontağı var. Ayrıca Venüs'te de çok güzel bir kontağı var arkadaşlar. Belki yurt dışı ile alakalı taşınma ya da yurt dışında bir kariyer ya da akademik kariyerinizle alakalı çok güzel bir süreç olabilir sizin için. Jüpiter'le kurduğu kontak da çok güzel. Bu Uranüs'ün, Mars'ın, Venüs'ün, Jüpiter'le Neptün'le kurduğu bir kontak var. Bu da çok güzel. 11. evinizde yine. Tabi burada çok yoğun bir enerji var. Güneş sizin Kova burcunda yani kariyer evinizi etkilerken Jüpiter de bir yandan yakın sayılır derece olarak. Burada belki de sosyal çevrenizden size teklifler gelebilir. Çok farklı alanlardan teklifler gelebilir arkadaşlar. Daha çok kariyerinizle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu aynı zamanda aşk hayatınızı da ilgilendiren bir durum olabilir. Çünkü Merkür'ün orada karşıt durması. Belki birisiyle tanışacaksınız fakat tüm detaylarıyla analiz edemeyeceksiniz. İşte bundan bahsediyorum. Eğer iş teklifi gelirse yine tüm detaylarıyla hakim olmaya çalışın. Veya bir kişiyle tanışıp çok etkilenirseniz de çok iyi tanımaya çalışın. Çünkü orada Neptünle Jüpiter'in yakın sayılır dereceleri belki her şeyi tam olarak anlayamayacaksınız, göremeyeceksiniz. Gözünüz boyanabilir yani onu demeye çalışıyorum. Tabi Uranüs'te Satürn'ün de bir karesi var hala da etkisi devam ediyor. Kariyerinizle alakalı işte zorlanmalar olabilir arkadaşlar. Bu hafta genel itibariyle enerji olarak çok güzel. Fakat işte o Satürn'ün karesi ve Merkür'ün Ay'a karşıt açıda olması, haftaya bu etkiyle başlamamız, burada tüm detaylara hakim olmamız gerektiğini gösteriyor. Ay burada 28 derece ve Merkür'de 29 derece, yani 29 dereceler sıkıntılıdır. Orada hani attığınız imzalara falan çok dikkat edin eğer imza atarsanız. Bir de destemize soralım bakalım deste neler söyleyecek. Savaş arabası. Mücadele ettiğiniz bir konu. Duygusal hayatınızla da alakalı olabilir bu. Veya kariyer hayatınızla da alakalı olabilir. Bununla ilgili çok ciddi bir ilerleme var arkadaşlar. Kalp kartının ters gelmesi. Burada çok uzun zamandır belki de sabrettiğiniz ve artık gerçekten kalbinizin kırıldığı, beklemekten yorulduğunuz bir konudan bahsediyor. Kaçırılan bir fırsat varmış.
ve bununla alakalı yolların tıkandığını, artık olmaz dediğiniz bir konudan bahsediyor arkadaşlar. Fakat bu konuyla ilgili bir gelişme olacak ve kafanızı karıştıracak görünüyor. Bu kariyerinizle alakalıysa eğer belki maddi olarak getirisi çok güzel olacak ama kafanızı karıştıracak detaylar olacak diyor arkadaşlar. Çok hayırlı bir gelişme olacak yani. Duygusal hayatınızda da eğer kalp kırıklığı yaşadıysanız bu kişiyle tekrar bir görüşme, konuşma olabilir diyor deste. Ayrıca çok güzel bir aşk kokusu da var arkadaşlar. Belki bir iş bırakma olabilir, iş değişikliği de olabilir arkadaşlar. Maddi sıkıntılarınızla alakalı burada bir tıkanma durumu yaşıyorsanız bu konuyla alakalı bazı adımlar atacağınızı gösteriyor. Aşk konusunda kesinlikle çok güzel, çok kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Burada eğer partneriniz varsa partnerinizle alakalı bir takım şeylere karar veriyorsunuz. Bir sorun varsa aranızda mesela bu konuyu çözüyorsunuz arkadaşlar. Eğer partneriniz yoksa da burada geçmişte kalan bir kişiden bahsediyor. Şimdi duygusal hayatınız için zaten bakacağız. Çıktığı için söylüyorum. Aynı zamanda işinizle alakalı da çok güzel, gözünüzü böyle gerçekten toz pembe boyayacak teklifler alabilirsiniz. Burada işte dikkatli olmamız gerekiyor. Çok aceleci olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Duygusal hayatımız için bakalım. Evet, bir evlilik düşüncesi, beraberlik düşüncesi kafanızı kurcalıyor. Gerçekten çok yoğun duygular içinde olduğunuzu gösteriyor deste. Veya evlenme aşamasında olabilirsiniz şu anda. Bu konuda kafanız karışık duygusal hayatınızda. Ama çok yüksek arzular içinde olduğunuzu görüyorum ben. Belki partnerinizle çatıştığınız bazı noktalar var. Veya beklemedesiniz yani. Belki de bir geri dönüş bekliyorsunuz. Bir kopukluk yaşadınız. Veya onu bekliyorsunuz hala. Evet, bu konuyla ilgili bir gelişme var arkadaşlar. Şu 19 Kasım ay tutulmasında hep de ondan bahsediyoruz ama genelde çünkü o etki sebebiyle ayrılıklar olmuştu. Ve aynı zamanda aile içinde bazı sıkıntılar olmuştu. Bu konuda bir gelişmeniz var. Ve bu sıkıntı, yaşadığınız sıkıntının bir şekilde huzura döneceğini gösteriyor deste. Aynı zamanda size para da var arkadaşlar. Güzel bir para olduğunu görüyorum ben. Ve eğer ki partneriniz varsa gerçekten bakın bir evlilik aşamasına gelebilirsiniz. Partneriniz yoksa da bu dönemde bir kişiyle tanışmanız çok yüksek ihtimal gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda geçmişten bir beklentiniz, bir geri dönüş bekliyorsanız bununla ilgili de bir gelişme var. Özellikle hava grubu burçlarından olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin veya haritasında elementleri hava olarak yoğun olabilir bu kişinin arkadaşlar. Bu kişinin bir geri dönüşü olacaktır diye gösteriyor destemiz. Evet, Boğa burcu arkadaşlarım. Bu haftalık açılımımız bu şekilde. Tabii ki açılım herkese uyacak diye bir şey yok ama kolektife baktığımız için genellikle uyuyor. Peki blogumu da ziyaret ederseniz sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.